Ormandan merhaba. Nemrut Dağı'na gidiyoruz. 87 kilometre yolumuz var. 2150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı bilinmeyenleriyle hala gizemini koruyor. Milattan önce 1. yüzyıla dayanan kalıntılar 1881'de keşfedildi. Eserlerin genler topluluğu anlamına gelen Komagene Krallığı'na ait olduğu anlaşıldı. Nemrut Dağı halen dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak tanımlanıyor. Araçla gelinebilen son nokta Nemrut Dağı Ziyaretçi Karşılama Merkezi. Dağın 2 kilometre aşağısındaki tesisten Doğu Toros Sıra Dağları'yla Fırat Nehri görülüyor. Buradan minibüslerle Nemrut'a çıkılıyor. Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki önemli yerlerimizden biri. Listeye girme sebebi farklı gelenekleri birleştiren mükemmel bir örnek oluşu ve o çağda benzersiz bir inşaat tekniği kullanılması. Yukarıda yaklaşık 500 metrelik zorlu bir tırmanma yürüyüş yolu var. Nemrut Dağı Türk arkeolojisi açısından önemli çünkü 19. yüzyıl sonlarında arkeologlarımız ilk kez burada kazılara başlamışlar. Nemrut'taki kazıları Türk arkeolojisinin babası sayılan Osman Hamdi Bey başlatmış. Nemrut'ta pek çok arkeolog kazı yapmış ama Amerikalı Teresa Goel'den söz etmeden geçemeyiz. Hayatının son 50 yılını Nemrut kazılarıyla geçiren Teresa, halk arasında çok sevilmiş. Nemrut aşığı Teresa'nın vasiyeti üzerine öldükten sonra külleri dağa savrulmuş. Nemrut Dağı'ndaki anıtın hikayesine gelecek olursak, Komagene Kralı 1. Antiyokos çok iddialı bir kralmış. O dönemde ülkesini her açıdan en üst seviyeye çıkarmış. Bir güç simgesi halini alan Nemrut Dağı, önemli kutlamalar için ziyaret edilen kutsal bir ibadet yeri haline gelmiş. Dağda bulunan yazıtta Antiyokos bu anıtı yaptırma nedeninin tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için olduğunu söylüyor. Soyu anneden Yunan, babadan Perslere dayanan 1. Antiyokos, Yunan tanrılarını Pers kıyafetleri içinde heykelleştirerek Doğu ve Batı'yı birleştirmek istemiş. Mezarının dev tümülüste olduğunu gösteren kanıtlar olsa da tüm çabalara rağmen hala bulunamamış. Çünkü tümülüse zarar vermeden içindekilere ulaşmak çok zor ve tüm heykeller yok olabilirmiş. Tapınağı çevreleyen taş bloklar tonlarca ağırlıkta. Nemrut Dağı'na o dönemde bu taşların nasıl çıkartıldığıysa halen bilinmiyor. Diğer bir iddiaya göre Antiyokos yeni bir dünya dini kurarak buradan yayacaktı. Kendisi de bu sayede tüm dünyaya hükmedecekti ve ölümsüzlüğe kavuşacaktı. Nemrut'un diğer bir ilginç yanı, tarihin bilinen ilk yıldız haritasını barındırması. Kabartmaların üzerindeki yıldızların konumları Antiyokos'un tahta çıkış tarihini gösteriyor. Heykeller de ay takvimine göre belli bir düzen içinde sıralanmış. Nemrut Dağı muhteşem gün doğumu ve batımına sahip olmasıyla da ilgi odağı. Kış mevsimi hariç her yıl binlerce turist ağırlıyor. Nemrut Dağı, çevresindeki Komagene uygarlığı eserleriyle birlikte önemli milli parklarımızdan biri. Dağdaki dev heykeller ve tümülüs, Arsemia, Yenikale, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü milli park sınırları içerisinde yer alıyor. Saydığımız eserler başka bir videomuzun konusu olacak. Hani görülmesi gereken yerler listeleri vardır ya birçok, İşte Nemrut Dağı bu listelerde hep var. Gezin, görün.